Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda 1-2 yaşa uygun şirin mi şirin bir kız çocuk hırkası çalışacağız. Daha önce büyük bedenler için kanalımda anlatım yapmıştım hırkam için. Bu kez 1-2 yaş için anlatım yapıyorum. Tek parça olarak öreceğiz hırkamızı. Yaka kısmından başlayacağız. Roba kısmını tamamladıktan sonra kolları öreceğiz. Kollardan sonra da beden kısmını yapacağız. Hırkamız bittikten sonra tek parça halinde yaka bandını ilmek toplayarak yapacağız. 5 tane de düğme kullandım. İlik yerleri açmayı anlattım arkadaşlar. Hırkamda cilveli lastik kullandım. Oldukça da güzel oldu arkadaşlar. Bitirdikten sonra da papatyalarını yapıp renk renk ekleyip diktim. Büyüklüğü de 1-2 yaşa uygun. Videonun sonunda ve örgüde ilerledikçe mezura ile ölçü vermeye, sıra ile ölçü vermeye çalıştım arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşların da rahatlıkla yapabileceği bir hırka oldu. Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, bana yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 1 yaş kız çocuğu için hırka yapacağız. Hırkamız papatya hırka olacak. Beyaz ipimizle zemini ördükten sonra bu hazırladığım iplerle de üstüne papatya yapıp dikeceğim arkadaşlar. 1 yaş için çalışacağız. 2 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. İpimin markası Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre. Beyaz olduğu için renk no vermeye gerek yok. Siz de istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Üstünde olacak papatyalar için de diğer örgülerden kalan iplerinizi kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey iplerin aynı kalınlıkta olması. Papatya yapacağımız iplerin kalınlığı. Zemindeki daha ince olabilir, kalın olabilir. Eğer benden ince iplerle çalışırsanız hırkanız küçük olur. Benden kalın iplerle yaparsanız hırkanız büyük olur arkadaşlar. Şişimde 3 numara misinalı şiş kullanacağım ben. Bir arkadaşımın kızına yaptığım için kalın şiş kullanmak istemiyorum. Birazcık daha böyle dayanıklı bir örgü olmasını istediğim için 3 numarayla yapacağım. Çünkü kalın şişlerle yaptığınız zaman örgü daha çabuk bozulur. Ve kesinlikle örgülerimi ben ütülemiyorum arkadaşlar. Yorumlarda da soranlar var. Asla hiçbir örgümü ütülemedim. Birazcık ip ayırarak ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. İlmek sayımız 53 ilmek olacak arkadaşlar. Yaka kısmından başlayacağız. Tek parça olarak örüp daha sonra yaka bandını ilmeklerini toplayıp yapacağız. Son olarak da çiçeklerimizi, papatyalarımızı yapacağız. Başlıyorum şimdi ilmeklerimi atmaya. 53 ilmeğimiz olacak. Ayrımları da bu şekilde hesapladıktan sonra ilmeklerimi belirledim. 53 ilmeğimi şişime atıyorum. İlmekleri tamamlayıp devam edeceğim arkadaşlar. İlmeklerimi şişime atıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi ters yüzden bir sıra örgü örüp daha sonra ayrımlarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz, ipimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde ayrımların anlatımı ve artma şekliyle devam edeceğiz. Tamamladık bir sıra ters örgüyü. Şimdi
ayraçlarımızı takacağız arkadaşlar. Örgümüzde 4 yerde artma olacak. 2'şer ilmek olarak yazdığım bu bölümlerde artmalarımız olacak. Ön kısım sadece 2 ilmek. Çünkü ön kısma 3-4 santim örgü ördükten sonra artma eklemeye başlayacağız. Ve yaka olacağı için kol 11 ilmek, arkası 19 ilmek, ikinci kol 11 ilmek ve yine ikinci ön 2 ilmek. Toplamda bu 8 artma yerindeki ilmeğimizle birlikte 53 ilmeğimiz var. Şişimden 2 ilmek sayıyorum. Daha sonra devamındaki 3. ve 4. ilmeğin hizasına mavi ayracımı takıyorum. 4 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek sayıyorum. 12. ve 13. ilmeğin hizasına da bir tane ayraç takıyorum. Sol yönden 2 ilmek sayıyorum. 3. ve 4. ilmeğin hizasına ayracımı takıyorum. Sadece birer ayraç takacağım görüntüyü kapatmaması için. 4 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek sayıyorum. 12. ve 13. ilmeğin hizasına da bir ayraç takıyorum. 2 pembe ayracımın ortasında kalan ilmek sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeği örüyorum. Daha sonra bir ilmek örüyorum. Ön kısma V yaka olması için şimdilik artma eklemeyeceğiz. Yaklaşık 4 santim örgü ördükten sonra eklemeye başlayacağım. 2 ilmekten sonra bir artma ekliyorum. Diğer artmamızı da başladığımızda kenar ilmeğinden hemen sonra ekleyeceğiz. Devam edip 1, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra kol için bir artma ekliyorum. Kol için artma ekledikten sonra kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördükten sonra ayracımı da düzelteceğim. 11 ilmek ördükten sonra kol için sol yöndeki artmayı ekliyorum. Devam edip 1, 2 ilmek düz örüyorum. Arkası için bir tane artma ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek örüyorum. 19 ilmek örünce arkası için sol yöne bir tane artma ilmeği ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Kol için sağ yöne bir tane artma ekliyorum. Kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Bir sıra ters örgümüzü tamamladık. Şimdi ayrımlarımızı yapacağız. 4 tane ayraca ihtiyacımız var. Ayraçlarımı da anlatımlı olarak takacağım arkadaşlar. İlmeklerin dağılımı bu şekildeydi. Ön kısım için 2 ilmeğimiz var. Ön kısımdaki 2 ilmekle 4 santim örgü yapacağız. 4 santim örgüden sonra V yaka olacak şekilde artmalar ekleyeceğiz.
Devamındaki 2 ilmek artma yeri için düz yüzde düz, ters yüzde ters öreceğiz. Daha sonra 11 ilmek kol ilmeği, devamında yine 2 ilmek artma yeri, 19 ilmek arkası için 2 ilmek artma yeri, ikinci kol 11 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri ve son 2 ilmeğimizde diğer ön için toplamda 53 ilmeğimiz var. Şimdi takıyoruz ayraçlarımıza. 2 ilmek ön kısmın ilmeğini saydıktan sonra devamındaki 3. ve 4. ilmeğin hizasına bir ayraç takıyorum. Dört ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek sayıyorum. 13. ve 14. ilmeğin ortasına bir ayraç daha takıyorum. Sol yöne geliyorum. 2, 4 ilmek sayıyorum. 3. ve 4. ilmeğin arasına bir ayraç takıyorum. 4 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek sayıyorum. 12. ve 13. ilmeğin arasına da bir ayraç takıyorum. Her iki pembe ayracın ortasında kalan ilmek sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. Ayraçları tek taktım. Bu kısma ikişer ikişer takıp da görüntüyü kapatsın istemiyorum. Başlıyoruz şimdi ilk sıramız için. Örgümüz düz yüzde 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra bir tane delik olmayacak şekilde gizli artma ekliyoruz. Devamındaki 2 ilmeği düz örüyoruz. Kol ilmeklerine gelince kol ilmekleri için sağ yöne bir tane artma ekliyoruz. 11 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek kol ilmeğini tamamladım. Sol yönü için gizli artmayı ekliyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Arka kısmın ilmeklerine gelince sağ yön için artmamı ekledim. 19 ilmeği düz örüyorum. ...18 ve 19. ilmeği ördüm. Bir tane artma ekliyorum. Daha sonra ayracın hizasındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Bir artma da kol için ekliyorum ve kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz ördüm. 11 ilmeği tamamlayınca kol için sol yöndeki gizli artmayı ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Şişimde ön kısım için ayırdığım 2 ilmek var. Bir tane artma daha ekliyorum, gizli artma. Bir düz ilmeği örüp kenar ilmeğini şişime takıp örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek ve eklediğim gizli artma ilmeğini delik olmayacak şekilde ters örüyorum. Ters yüzden tüm ilmeklerimiz ters örülecek. Eklediğimiz bu artma ilmeklerini dikkatlice delik olmayacak şekilde ters örüyoruz.
Yine kol için eklediğim artma kısmı. Devamında 2 ters ilmek, bir artma ilmeği daha ve diğer arka kısmın ilmekleri. İlk sıralar olduğu için tamamını çekmek istiyorum. Arka kısmın ilmeklerini artma ilmeği ile tamamlıyoruz. Devamında 2 ilmek, bu kısımdaki ters ilmek ve bir artma ilmeği daha ördük. Kol için ayırdığımız ilmeklerimizi 11 ilmeği de ters örüyoruz. Ve artma ilmeklerimiz, özellikle bu artmalarda unutmayın arkadaşlar, artmalarda sıralarda artmayı unutursanız benimle aynı sayıda ilmeğiniz çıkmayacaktır. Son olarak artma ilmeğini ördüm. Devamında bir ters ilmek ve kenar ilmeğini şişime takıp ters yüzden sıramı tamamlamış oldum. Düz yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğini örüyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyoruz. Şişimizde 3 ilmek var. 4 santim örgü olana kadar bu kısımdaki ilmekler artacak. Bir gizli artma daha ekliyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol kısmındaki 13 ilmeği düz örmeye başlıyorum. Ayracımın hizasına gelince bu kısımda belli, bu artma eklediğimiz kısım. Kol için ikinci artmayı ekliyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Arka kısmın ilmeklerini örmeye başlayacağım. Yine bir tane gizli artma ekledim. Daha sonra 21 ilmeğimi düz örerek ilerliyorum. Bittiğinde çok cici bir hırkamız olacak. Tamamladım 21 ilmeği. Bir artma daha ekliyorum arka kısım için. 2 ilmek düz örüyorum. Kol için ilk artmayı ekliyorum. Kol ilmeklerini 13 tane oldu. 13'ünü de düz örüyorum. Sarı ayracımın hizasına gelince kol için ikinci artmayı ekliyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artma daha ekliyorum. Sol yöndeki şişimdeki 2 ilmeği düz örüp kenar ilmeğini şişime takıyorum. Ters yüzü çeviriyorum. İlmeklerimi ters örerek sırayı tamamlayacağım. Sadece dikkat etmeniz gereken eklediğimiz artma ilmeklerini delik olmayacak şekilde örmeniz arkadaşlar. Kol kısmın ilmeklerini tamamlayınca artma ilmeğine gelince yine ipimi ters yüze atıp şişimi bu yönden takıp örüyorum. Ters yüzden de sırayı tamamlayacağım. Düz yüzde artmalarımı ekleyerek 4 santim örgü olana kadar devam edeceğim. 4 santim örgü olunca ön kısımdaki yapacağımız artmaları anlatacağım arkadaşlar. Hırkamızda ilerledim arkadaşlar.
Mezurayla ölçtüğüm zaman 4 santim örgüm oldu. Ön kısımdaki ilmekleri sayarak da ölçü vermek istiyorum size. 2 artma ilmeğinden önce şişimizde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Bu seviyeden sonra 10 ilmekten sonra ön kısımlara da artma eklemeye başlayacağız. Sağ yöne ve sol yöne. Artmamızı eklemek için son ilmeği de ördüm arkadaşlar. Parmağıma ipimi 2 kez doluyorum. Daha sonra ilk sıradaki ipime şişimi takıp diğer doladığım ipi içinden kaydırıp şişime yerleştirerek bir ilmek eklemiş oluyorum. Düz yüzde sağ yönde artmamı eklemiş oldum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek de ön için bu kol kısmının bulunduğu artma ilmeğinden 2 ilmekten önce ekliyorum. Daha sonra kol için artma ekliyorum. Devam edip diğer ilmeklerimi düz örerek sol yöne doğru ilerleyeceğim. Bu kısımda artma ilmeğini tarif edeceğim. Sıra sonundayız. Kol ilmeklerini ördüm. Artmamı ekledim. 2 düz ilmeğimi ördüm. Ön için bir tane artma ekliyorum ve şişimdeki 2, 4, 6, 8, 10 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek. 10 ilmeği örünce sol yön içinde artma ekleyeceğiz. İpimizi parmağımıza 2 kez doladık. Şişimizi ilk sıradaki ipimizden takıp diğer ipi bu ipimizin içinden kaydırarak ilmeğimizi oluşturduk. Yerleştiriyoruz. Artma ilmeğini ekledik. Ters yüzden sıramızı ters örmeye başlıyoruz. İlmekleri özellikle son ilmekten sonra ekledim ki arkadaşlar ilmek toplayacağımız zaman örgümüz daha düzgün olsun. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Ters yüzden sırayı tamamladım. Yeniden düz yüzdeyiz. Bu kez ön kısımda artma eklemeden ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar. Artma ekledikten sonra bir sıra ters yüzden ördük. İkinci sıra düz yüz öreceğiz. Üçüncü sıra ters yüzden tekrar öreceğiz. Dördüncü sıra düz yüze geldiğimizde yeniden artma ekleyeceğiz. Bir tane artmamız var. Şimdi ise artma eklemeden ilmeklerimi örüyorum. Ön ilmeklerini. Bu kısımdaki artış yerine gelince ise sağ ve sol yöne yine artmamı ekliyorum. 2 artmamı ekledim. Devam edip ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlayacağım. Bu kısımlarda da artmalarımı ekleyeceğim. Bu yönde de ön kısmın ilmeklerine atacağımız artma ilmeğini eklemeden öreceğiz. Düz ve ters yüz sırayı tamamlayıp düz yüzde yeniden ekleyeceğimiz ilmeği anlatım yapacağım. Ön kısma eklediğimiz artma ilmeğinden sonraki 3 sıra örgüyü tamamladık. Şimdi tekrar artma ekleyeceğiz. Parmağıma yine ipimi doluyorum. Şişime
ilk sıradaki ipimi alıp diğer doladığım ipi içinden kaydırıp ilmeğimi eklemiş oldum. İlmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi biraz yerleştirip diğer ilmekleri sol yöne doğru örüyorum. Tamamladığımda ilmekleri sayıp sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. 2 ilmeğin hizasına gelince bir ilmek daha ekliyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek oldu. 1-2 tane artma ilmeği de V yaka olması için bu kısma ekledik. Diğer yönde de bir önceki eklediğim gibi bir ilmek daha ekleyeceğim. Bu kısımda da 15 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. Bir tane bu kısma, bir tane de bu kısma eklediğimizde 15 ilmek olacak. Bu artma ilmeğini ekledikten sonra ters yüzden birinci sıra, düz yüzden ikinci sıra, tekrar ters yüzden üçüncü sırayı ördüğümde aynı şekilde yeniden bu kısma bir ilmek daha ekleyeceğim. Her düz yüzde eklemeyeceksiniz arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Bu şekilde devam ederek yeterli ilmek sayısına ve örgünün büyüklüğüne gelince anlatıma devam edeceğim. Bu kısımlardaki 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz, artma ilmeğimiz her düz yüzde eklenecek. Hırkamızda biraz ilerledim arkadaşlar. Ön kısımdaki ilmeklerim çoğaldı. Kol kısmını ayırmaya başlayacağız şimdi. İlk kolu öreceğiz. Düz yüzden ön kısmın ilmeklerini örüp ön kısma ve kola artma ilmeklerini ekleyeceğiz. Kol ilmeklerinin sonunda da bu kısımda da şişimize ilmek atarak tekrar ters yüzden örmeye başlayacağız. Diğer ilmekler şişimizde kalacak. Ölçü için artma sıralarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 artma ekledim. Bu sırada da artma ekleyeceğim. 23 artma olacak. Ön kısımdaki ilmek sayımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmeğimiz var. Bir tane de şimdi ekleyeceğiz. 32 ilmek olacak. Kol kısmının ilmeklerini ise her iki yönde sağ ve sol yönde ilmek ekledikten sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Ön kısım için artmamızı ekleyerek başlıyoruz. 31 ilmeğimiz vardı. 32 ilmek oldu. Artma ilmeğini ekledikten sonra ilmeklerimi düz örerek ilerleyeceğim. Artma yerlerine gelince yine ön kısım için ve kol için artmamı ekleyerek bu kısma kadar kol ilmeklerinde 4 ilmek kalana kadar örüp anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerinde ilerledim. İlk kolumuz bu. Kalan ilmeklerimizi örüyorum. Kol ilmeklerini tamamlayınca bir tane artma ekliyorum. Kol ve arka kısmın arasında bulunan bu iki ilmeğin bir tanesini örerek kol ilmeklerine ekliyorum. Bir tanesini arka kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Daha sonra şişime 2 tane ilmek atacağım.
Parmağıma ipimi 2 kez doladım. İlk sıradaki ipimden ikinci sıradaki doladığım ipi kaydırarak ilk ilmeğimi oluşturdum. Tekrar ipimi doladım. Aynı şekilde ipi kaydırıp ikinci ilmeğimi de eklemiş oldum. Birazcık bol bir kol istiyorum. O yüzden sağ yöne ve sol yöne ikişer ilmek ekleyeceğim. Arka kısmın ilmeklerini örmüyoruz. Örgünün ters yüzünü çevirip ters yüzden kol ilmeklerini ters örmeye başlıyoruz. Diğer ilmekler, arka, kol ve ön kısmın ilmekleri şişimizde bekleyecek. İsterseniz başka bir şişe alabilirsiniz diğer ilmekleri zor olursa. Eklediğim artma ilmeğini de örüyorum. Diğer ilmekleri de ters örerek ters yüzde sol yöne doğru ilerliyorum. Bu kısımda kol kısmından 4-5 ilmeğim kalınca anlatıma devam edeceğim. Sol yönde kol ilmeklerindeyiz. Kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artma ilmeğini de ördüm. Daha sonra arka ve ön kısmın ilmeklerinin arasındaki bu iki ilmeğimize gelince bir tanesini ters örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Daha sonra parmağıma ipimi dolayıp bu yönde de 2 tane ilmek ekleyeceğim. Birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğim. Sayıyoruz şimdi ilmeğimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63 ilmeğimiz var. 63 ilmekle 63 ilmekle ilerliyorum. Herhangi bir kesme yapmayacağım arkadaşlar. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Yeterli uzunluğa geldiğimde anlatıma devam edeceğim. Herhangi bir ilmek eklemeyeceğiz başka. 63 ilmekle düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam ediyoruz. Ön kısmın ve arka diğer kol ve ikinci önün ilmekleri şişimizde bekleyecek. Söylediğim gibi diğer bir şişe bu ilmekleri ilmek tutucuya takabilirsiniz. İsterseniz benim gibi tek şişle devam edebilirsiniz. Hırkamızın kol kısmında düz örgü bölümünü tamamladık arkadaşlar. Şimdi mezurayla ölçü vereceğim. Bir de son ilmekleri sayacağız ölçü için. Mezurayla örgümüzün yüksekliğini ölçtüğümüzde 18 santim arkadaşlar. Son ilmekleri de ikişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 tane son ilmeğimiz var. Ters yüzden son ilmeğimi örmedim. Sayarken dikkate almanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar lastik örmeye başlayacağız. Cilveli lastik yapacağız hırkamızda. 63 ilmeğimizde de kesmeler yapacağız. Sıra sonunda kaç ilmeğimiz kaldığını sayacağım. Kesmeleri yaptıktan sonra
Başlıyoruz şimdi cilveli lastik için. Cilveli lastiğin ayrıca kanalımda anlatımı var. Bu videodan sonra da yeniden cilveli lastik için anlatım çekebilirim. Kenar ilmeğini ördükten sonra düz ilmeğimizi örgünün ters yüzündeki ilmeğin tarafından takıyoruz. Şişimizi ipin alt kısmından dolayıp düz örüyoruz. Devamındaki ters ilmeği ise örgünün düz yüzündeki tarafından ilmeğimize şişimizi takıyoruz. İpimiz yine şişin üst kısmında dolayıp örüyoruz. Şişimizde 3 ilmeğimiz var. Şimdi tekrar bir düz ilmek daha örüyorum. İçinden taktım, doladım, ördüm. 4 ilmekten sonra ilmeklerimde kesme yapmaya başlayacağım. Ters ilmek için 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Düz ilmeği birebir örüyorum. Kesme yapmıyorum. Tekrar 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp yine ilmeğimi kesiyorum. Yeniden bir düz ilmek, ters ilmeğe gelince 2 ilmeği birden şişimize alıp ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar düz ilmek ve ters ilmekler. İkisini birlikte ördük. Bir tanesini kesmiş olduk. Düz ilmek, yeniden bir ilmek daha kestim. Düz ilmek. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar aynı şekilde devam ediyorum. Yeniden düz ilmeğim ve ters ilmekleri ikisini birlikte alıp birini keserek örüyorum. Tekrar düz ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte alıp birini keserek ördüm. Tekrar düz ilmek. Bir tane daha düz ilmek ördüm. Şişimde 1 2 3 4 5 ilmek kaldı. Yine ters ilmeğimi ikisini birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmeğim kaldı sıra sonunda ve gelişine kesme yapmadan örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi şişimizdeki ilmeklerimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ilmeğim kaldı. 44 ilmek kol bandı için yeterli arkadaşlar. ...44 ilmekle yeteri kadar uzunluğa gelene kadar cilveli lastik örerek devam edeceğim. Ters yüzdeyim. İlk kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğim düz ilmek. Şişimi örgünün düz yüz tarafındaki ilmek tarafından takıp örüyorum. Ters ilmeği de ters yüz tarafındaki ilmeğin tarafından takıp örüyorum. İlmeklerimi örerken her ikisinde de şişi alttan dolayarak ilmeğimi alıyorum. Ters ilmekte de şiş altta olacak.
ipimiz şişin üstünde olacak. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. Hırkamızın kol bandında sıraları tamamladım arkadaşlar. Mezurayla ölçtüğümüzde lastiğimizin yüksekliği 3,5 santim. 3,5 santimle şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Bir de son sıraları saymak istiyorum. Lastik kısmındaki son sıralarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 tane son ilmeğimiz var. 14 sıra örgü. Ters yüzden yine son ilmeğimi örmeden taktım. Şimdi kapatmaya başlayacağız. Şişle de kapatabilirsiniz, tığla da kapatabilirsiniz. Her ikisiyle de tarif edeceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki düz ilmeğimi düz örüp şişimdeki kenar ilmeğinden ördüğüm düz ilmeği içinden kaydırıp ipimi biraz çekerek yerleştiriyorum. Ters ilmeğimi de ters ördükten sonra yine şişimdeki ilmeğin içinden kaydırıyorum. Düz ilmeğimi düz örüp yine kaydırdım. Ters ilmeği de ters örüp kaydırıp ipimi yerleştiriyorum. Tekrar düz ilmeğim ve ters ilmek. Tığla yapmak daha pratik benim için arkadaşlar. Tığıma aldım ilmeğimi, düz ilmeğimi tığımla düz örüp kaydırıyorum. Daha sonra ters ilmeğimi ters örüp tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıyorum. İlmeklerimi kapatacağım. Daha sonra dikmek için ip bırakıp anlatıma devam edeceğim. Kapattım ilmeklerimi. İpimi de dikmek için biraz uzunca kesip bıraktım. Kestiğimiz ipi şimdi kol kısmında kaldığımız yerden ters yüzden bağlayıp arka kısmın ilmeklerini örerek devam ederek ikinci kolumuzu öreceğiz. Tığımla bir ilmek alacağım. Bıraktığım sıranın hizasından geçici bir düğümle bağlayacağım. Kolumuzu dikerken tekrar bu ipimizi gizleyeceğiz. İpimizi bağladıktan sonra şişimin diğer uç kısmını alıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bir tane artma ekliyorum. Artmamı ekledikten sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek ilerliyorum. Bu kısma geldiğimde artmalarımı ekleyeceğim. Daha sonra kol kısmının 4-5 ilmeği kalınca anlatıma devam edeceğim. İkinci koldayım. Kalan ilmeklerimi düz örüp devam ediyorum. Artma olan bölüme gelince yine kol için bir tane artma ekliyorum. Bu kısımdaki iki düz ilmeğimizin bir tanesini örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Diğer ilmeği ön için şişimde bırakıyorum. Düz ilmeği ördükten sonra iki tane ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Birinci ilmeğim, yine ipimi doluyorum. Diğer kolda olduğu gibi kaydırıp ilmeğimi ekliyorum. 2 ilmek ekledim. Kol kısmının ilmeklerini ters yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örüp ipimi çekip yerleştiriyorum. Diğer ilmeği de ters örüyorum. Artma ilmeğini de örüp diğer ilmekleri de ters örerek kol kısmının bu kısmına kadar 3-4 ilmeğim kalana kadar devam edip bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerinde devam ediyoruz. Artma ilmeğini ördükten sonra
bir ilmek daha örüyoruz. Bu kısımdaki 2 tane düz ilmeğimizin bir tanesini kol için ördük, diğerini arka kısım için bırakıyoruz. Bu yönde de 2 tane ilmek ekliyoruz. Şişimizde diğer kolda olduğu gibi 63 ilmeğimiz var. 63 ilmekle arkadaşlar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü yapacağız. İlk kolla aynı sırada örgü yapacağız. Yine kesmemizi bu kısımda lastik kısmına geçince yapacağız. Lastik kısmına kadar olan örgümü tamamlayıp lastik kısmındaki kesmelerin anlatımıyla devam edeceğim. Hırkamızda ikinci kolda düz örgü bölümünü tamamladım arkadaşlar. Diğer kolla aynı sırada örgü yaptım. Son ilmekleri sayarak kontrol ettim. Şimdi lastik örmeye başlıyoruz. Yine cilveli lastik öreceğiz. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Düz ilmekten sonra 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ters örerek ilk ilmeğimi kesiyorum. Yeniden bir tane düz ilmek ve ters ilmeklere gelince 2 ilmeği birden toplayıp örüp bir tanesini kesiyoruz. Tekrar düz ilmek ve ters ilmeğe gelince ikisini birlikte örüp yine kestik. Düz ilmek ve ters ilmeklerimizi ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyoruz. Devam edip sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalınca kesme yapmayacağım. Diğer koldaki gibi 44 ilmeğe düşüreceğim ilmeklerimi. 44 ilmekle diğer koldaki sıra ve santim kadar lastik örgüyü tamamlayıp ilmeklerimi kapatıp anlatıma devam edeceğim. Hırkamın ikinci kol kısmında da sıralarımı tamamladım. İlmeklerimi kapattım. Şimdi bir tığla dikişini yapacağım. İsterseniz iğne ile de dikebilirsiniz ilmeğinizi kapatıp, ama ben tığla sevdiğim için o şekilde yapacağım. İlk kolu da yaptım. Sizin görmeniz için bu şekilde dikişini tamamladım. İç kısmı da gayet güzel, temiz bir dikiş. Sıraları da birbirine denk getirmek daha kolay olduğu için tığla seviyorum ben arkadaşlar. Kolumuzu düz yüzü içe gelecek şekilde katlıyoruz. İlmekleri kapattığımız ilmeğimiz bu şekilde bekleyecek. Tığımızı karşı yönden ilmek kapattığımız sıranın ilmeklerine takıyoruz. İlmeğimizi de bu taktığımız ilmeğin içinden kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip sıkılıyoruz. Daha sonra son ilmeklerden tığımızı takarak bir ilmek alıp tığdaki ilmeğin içinden kaydırıyoruz. Tüm son ilmeklere aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Bu güzel olmadı. İpi tam alamadık. Yeniden yapıyorum. Düz örgü bölümüne geçince de aynı şekilde devam edeceğiz. Son ilmeklerimize tığımızı takıyoruz. Karşı yönden de son ilmeğe taktıktan sonra tığdaki ilmekten kaydırıyoruz. Dikişi tamamlayıp şişimi düzeltip anlatıma devam edeceğim arkadaşlar.
Kol kısmının dikişlerini her ikisini de tamamladım arkadaşlar. Şişlerimi düzelttim. İpimi de ters yüzden kol kısmının son dönüş yaptığımız ilmek sırasına geçici bir düğümle bağladım. Düz yüzü çeviriyorum. Artma yerindeki 2 ilmeğin bir tanesini kol kısmına örmüştük. Bir tanesini ön kısma bırakmıştık. Bıraktığımız bu bir ilmeği örüyoruz. İpimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra bir ilmek daha ekliyorum. Artma ilmeğini devam edip ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu sıramızda arkadaşlar artma eklemiştik bu kısımda. İlk ön kısımda artmamız vardı. Sıra sonunda sol yöne de artma ekleyeceğiz bu kısma. Bu artmadan sonra da bir tane daha ilmek ekleyeceğim. Artma ilmeği. Kol altına da kol kısmının bu kısımlarından ilmek takacağız. Sırayı tamamlayıp devam ediyorum. Artma ilmeğine kadar anlatım yapacağım. Herhangi bir işlem olmadığı için ilmeklerimi hızlıca örüyorum. Son ilmeğimi de ördükten sonra bir tane artma ilmeği ekliyorum sol yöne. Örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Kol altında bu kısma kadar ilmeklerimi ters örüp ilmek takmaya anlatım yapacağım. Ters yüzdeyiz. Ön kısmın ilmeklerini tamamlıyoruz. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra örgümüzü düz yüze çeviriyoruz. Kol altından ilmek takacağız arkadaşlar. Toplamda 3 ilmek takacağız. Bir tanesi kol kısmına eklediğimiz bu ilmeğin hizasından, bir tane dikiş hizasından, bir tane de diğer yöne eklediğimiz düz ilmeğin hizasından. İlk ilmek için tığımı eklediğim bu ilmeğin hizasından takıyorum. İlk ilmeğimi oluşturduktan sonra sol yöndeki şişime taktım. Birazcık sıkılaştırıyorum. Şimdi dikiş yaptığımız bu kısımdan bir ilmek daha takıyorum. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeği de kolun sağ yönündeki eklediğimiz bu artma ilmeğinin hizasından tığımı taktım. Bir ilmek daha oluşturdum. Şişimde 3 tane ilmek oldu. Kol altı için de yeterli. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Arka kısmın ilmeklerini ters örerek diğer kol altına kadar ilerleyeceğim. İkinci kol altında da takacağımız ilmekleri anlatım yapacağım. İkinci kol altındayız. Arka kısmın ilmeklerini örüp tamamlıyoruz. Düz yüzü çeviriyoruz. Yine bu kol altından da 3 tane ilmek takacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi kolun sol yönündeki ilmeğin hizasından tığımızı takıp ilmeğimizi aldık. Şişimize aktardık. Daha sonra dikiş olan kısımdan ikinci ilmeği alıp şişimize taktık. Üçüncüsü de kolun sağ yön tarafındaki oluşturduğumuz ilmeğimizden alıp şişimize taktık. 3 ilmek de bu kol altında eklemiş olduk. Daha sonra bu kısımdaki ilmeğimin yönü değişmiş. Değiştireceğim. Ön kısmın ilmeklerini, ikinci ön kısmın ilmeklerini ters örerek sırayı tamamlıyorum.
Bu sıradan sonra da arkadaşlar 2 sıra daha örgü öreceğim. Düz yüzden ve ters yüzden. Daha sonra örgümüzün ön kısmına birer artma daha ekleyeceğim. Artma ekledikten sonra ters sıradan ilk sıramızı örmüş olduk. Düz yüzden ördüğümüzde ikinci sıra, ters yüzden ördüğümüzde üçüncü sıra, dördüncü sıra düz yüzde birer tane daha artma ekleyip ilmeklerimi sayıp size ilmek sayısı söyleyeceğim. Bu kısımlara, bu kısma ve bu kısma birer tane daha artma ekliyoruz. Kol altında veya örgümüzün başka bir bölümünde artma yapılmayacak artık. 2 ilmeği de eklediğim zaman o ilmeklerle yeteri uzunluğa gelene kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü yapacağız. Hırkamın beden kısmında sıralarımı tamamlayıp sol ve sağ yöne birer tane daha artma ekledim arkadaşlar. Bu eklediğim artma ilmekleriyle birlikte şişimde 143 ilmeğim var. 143 ilmekle yeterli beden uzunluğuna gelene kadar öreceğiz. Yeterli beden uzunluğuna geldiğimizde bu kısımdaki gibi cilveli lastik yapmaya başlayacağız. Düz kısmı tamamladığımda cilveli lastiğin anlatımını yine yapacağım. Herhangi bir işlem kalmadı arkadaşlar. Başka ilmek de eklenmeyecek. Devam edip yeteri kadar büyüklüğe gelene kadar ters yüzde ters, düz yüzde düz örgüyle devam ediyoruz. Hırkamızın beden kısmında yeterli düz örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi size mezurayla ölçü vereceğim. Kol altından ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 19 santim. Düz örgüyü bırakıyorum artık. Kol kısmında yaptığım gibi cilveli lastik örmeye başlayacağım. Kol kısmındaki sayıyla aynı sayıda cilveli lastik sıralarını tamamladıktan sonra ilmeklerimi kapatacağım. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi de örüyorum. Tekrar düz ilmek ve ters ilmek. Sıralarımı tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Hırkamızın beden kısmındaki lastik sıralarını tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimi kol kısmındaki gibi tığla kapattım. Son ilmeğimi bıraktım. İlmek kapattığım ilmeği. Şimdi şişimizle ön kısımdan, kol kısmından, arkasından ve diğer kol ve ikinci ön kısımdan şişimize ilmek toplayarak ön lastiklerini örmeye başlayacağız. İlmek kapattığım ilmeği şişime alıyorum. İlmek toplamak için başlarken bu lastik kısmında farklı takacağız ilmeklerimizi. Düz kısımda ise 3 düz sıradan 3 ilmek takıp 4. sıradan ilmek takmadan ilerleyerek ilmeklerimizi toplayacağız. Şişimde bir tane ilmeğim var. İkinci ilmeğimi son ilmeğin, örgünün son ilmeğinin hizasından takıp bir ilmek daha alıyorum. Diğer son ilmekten bir tane ilmek alıyorum. Daha sonra aynı son ilmeğin içinden şişimi takıp bir ilmek daha takıyorum. 4 ilmek oldu. 5. ilmeği son ilmekten bir tane takıyoruz. Diğer son ilmekten bir tane taktıktan sonra ilmeğin içinden şişimizi takıp bir ilmek daha takıyoruz. Yine sıradaki son ilmekten bir tane, bu son ilmeğimizden 2 ilmek takıyoruz. Bir tane daha
ilmek takıyorum bir son ilmekten. Bu ilmeğimizden de bir tane takıp daha sonra iç kısımdan şişimi takıp bir ilmek daha taktım. Lastik kısmındaki ilmeklerin toplamı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane oldu. Lastik kısmını bitirdikten sonra düz sıralardan ilmek takmaya başlayacağız. Kenar ilmeğinden bir önceki düz sıradan takacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 sıradan 3 düz sıradan 3 ilmek taktım. 4. sıradaki bu örgümüzü atlıyoruz. Yine bir sıradan birinciyi, ikinci sıradan ikinciyi, üçüncü sıradan ise üçüncü ilmeği takıyoruz. 3 ilmek taktıktan sonra sıradaki düz sırayı atlıyoruz. Yine 3 sıradan 3 ilmek takıyoruz. Üç ilmekten sonra sıradaki düz sırayı atlayıp bir sonraki sıradan aynı şekilde ilmeğimizi takıyoruz. Her sıradan ilmek takarsanız bu kısımdaki ilmekler fazla olur ve lastiği ördüğünüzde arkadaşlar marullu şekilde dediğimiz veya böyle örgüye göre bol bir ilmek olur. 3 sıradan yine 3 tane taktıktan sonra 4. sıradaki örgüyü sırayı atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Bir tane atlayıp tekrar 1, 2, 3 ilmek takıyorum. 4. sırayı atlayıp yine 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Şişimde görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Artma olan kısma kadar bu sıralarda ön kısımda yakadan aşağı doğru örerken artmalar eklemiştik. İlk artmaya kadar aynı şekilde ilmeklerimi takacağım. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Tamamladım bu kısma kadar. İlk artma eklediğim bölümde bıraktım. Şimdi size bu kısımdaki ilmekleri sayarak ölçü vereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tanesini bant kısmından almıştık. 13 ilmekten sonra 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61 tane ilmek oldu şişimizde bu bölümde. Karşı yönden de aynı sayıda ilmek takacağız. Devam ediyorum. Bu kısımlarda da arkadaşlar ilmek toplamaya başlıyoruz. Sıralardan böyle birer tane ilmek takarak yine 3 sıradan 3 tane, bir tane atlayarak devam edeceğiz. 4. sırayı atlıyorum. Yine 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Zor olan yerlerde tığla takabilirsiniz. 3 ilmekten sonra bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Şişinizde ilmekler üçer üçer olacak şekilde duracak. Yine bir sıra atlayıp 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlayıp 1,
2, 3 ilmek daha takıyorum. Bir sıra atlayıp 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Bu kısma kadar, ipimin olduğu kısma kadar devam edip bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Örgüyü başladığım ipin hizasına kadar, artma yerindeki 2 ilmeğin hizasına kadar ilmeklerimi topladım. Yine sayacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6. Toplamda 106 ilmek topladık ön kısımdan. Kol kısmında ve bu arka kısımdaki her düz ilmekten birer tane ilmek takacağız şimdi. Tığ yardımıyla da olabilir. Artma yerlerindeki 2 ilmeğin hizasından ilk ilmeğimi takıyorum. Daha sonra diğer ilmekten bir tane daha takıyorum. Kol kısmındaki ilmeklerden de birebir ilmekleri takacağız. Her örgünün her ilmeğin hizasından bir tane tığımızla alıp şişimize takıyoruz. Yine artma yerlerindeki 2 ilmekten 2 tane taktım. Arka kısmın ilmeklerinden de yine her ilmeğin hizasından birer tane ilmek alıp şişime takıyorum. Arka kısımda devam ediyorum. Kol kısmında bu kısma kadar her ilmekten birer tane ilmek takarak ikinci ön parçada da anlatıma devam edeceğim. Kol ve yaka kısmındaki ilmekleri de tamamladım. Sayıyoruz. Şimdi bu kısımdaki 2 artma ilmeğimizin hizasından sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 tane ilmek topladık bu kısımdan da. İkinci ön parçadan da arkadaşlar diğer yönle aynı sayıda ilmek toplayacağız. Düz olan bu kısımda, artma olmayan kısımda başlıyoruz. 3 sıradan 3 ilmek takıyoruz. Bir sıra atlıyorum. Daha sonra yine 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. Dördüncü sırayı atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Bir sıra atladım. 1, 2, 3 ilmek taktım. Bir sıra daha atlıyorum. Artma olan kısımlara geldik şimdi. Bu artma kısımlar iç kısımda olacak şekilde düzgün bir şekilde ilmeklerimizi takacağız. Artma ilmekleri ve son ilmekler iç kısımda kalacak. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Yine dördüncü sırayı bir tanesini atlayıp 1, 2, 3 ilmek takıyorum.
Bir sıra atladım. 1 2 3 ilmek takıyorum. Devam edip bu şekilde ilmeklerimi tamamlayacağım. Bittiğinde ikinci kısımdaki ilmekleri sayıp karşı yönle aynı sayıda ilmek olduğunu kontrol edeceğim. Eğer eksik olursa şişinizin bu kısımdaki seyrek görünen yerlerden eksikleri tamamlayabilirsiniz. Ama aynı şekilde devam ettiğinizde 3 sıradan 3 ilmek alıp bir sıra atladığınızda aynı sayıda ilmek çıkacaktır arkadaşlar. Devam edip ilmeklerimi tamamlıyorum. Yine bir tane atlıyorum. 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. İlmeklerimi şişime aldım, topladım, tamamladım arkadaşlar. Toplamda bu topladığımız ilmeklerin sayısı 261 tane ilmeğimiz oldu. 106 ön kısmın bir tarafında 106 ilmek, kol ve yakada 49 ilmek, diğer tarafta da 106 ilmeğimizle 261 ilmeği toplamış olduk. Şimdi ilik açma mesafesine gelene kadar ilmeklerimizi cilveli lastik örülüşüyle bir ters bir düz lastik örerek devam ediyorum. İlik açma mesafesine geldiğimde sıraları sayarak kaç sıra lastik ördüğümü söyleyeceğim. İlmek topladıktan sonra ters yüzden ilk sıramızı örüyoruz. Daha sonra iliklerin açımının anlatımıyla anlatıma devam edeceğim. Hırkamızın lastik kısmında 3 sıra örgü tamamladım arkadaşlar. İlk sırayı ters yüzden ördük. Düz yüzden ikinci sırayı ördük. Ters yüzden üçüncü sırayı ördükten sonra şimdi kız çocuğuna göre sağ yöne göre ilik yerlerini açacağız. 2 sırada açıyorum ben ilik yerlerini. İlk sırada ilmeklerimizi keseceğiz. Ters yüzden de kestiğimiz ilmeklerin yerine ilmekler dolayarak yuvarlak bir ilik yeri açacağız. İlik yeri için ayraçlarımı takıp hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik yeri açacağız. Sağ yönden 4 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek sayıp bir ayraç daha taktım. Yine 13 ilmek aralıklarla ayraçlarımı takıp hazırladım. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek daha örüyorum. Ayracımı alıyorum. Sağ yöndeki şişimde 4 ilmeğim var. Ayracımı aldıktan sonra 2 ilmeği birlikte öreceğim. Takıyorum şişimi, ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tanesini kesmiş oldum. Devam ediyorum, diğer ilmekleri pembe ayraca kadar örüyorum. Ayracımdan önceki ilmeğimi de ters ördüm. Ayracımı aldım. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Devam edip pembe ayraca kadar 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeği de örüyorum. Son olarak düz ilmeği ördükten sonra ayracı alıyorum. Daha sonra 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum.
Mavi ayraca kadar olan ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Bir ters, bir düz ilmeklerimiz cilveli lastiğe göre. Son olarak ters ilmeğimi ördüm. Mavi ayracımı alıyorum. Daha sonra bir düz bir tane de ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devamındaki ilmekte düz örülecek. Pembe ayraca kadar devam ediyorum. Düz ilmeğimi ördükten sonra ayracımı alıyorum. Daha sonra bir tane ters, bir tane düz ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. İlik yerlerinin ilk sırasını tamamlamış olduk. Diğer ilmeklerimizde işlem yok. Bir ters, bir düz örerek devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Ters yüzden ilerleyip bu kısmı ayraçlarımın olduğu bölüme gelince ikinci sırayı anlatacağım ilik yeri açmada. Ters yüzdeyiz. İliklerimizin ikinci sırasını yapacağız arkadaşlar. Diğer kısımdan devam edip ilmeklerimi ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracın hizasına gelince ayracımı alıyorum. Şişime bu kısımda kestiğim ilmek için bir tane doluyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek, düz ilmek ve ters ilmek örerek mavi ayraca kadar ilerleyeceğim. Ayracıma gelince ayracımı alıyorum sağ yöndeki şişime. Bir tane daha kestiğim ilmeğin yerine ilmek doluyorum. Devam edip diğer ilmekleri örülüşüne göre örüyorum. Devam ediyoruz. Ters ilmeğimiz, tekrar düz ilmek, ters ilmek. Pembe ayraca gelince ayracı alıyoruz. Yine bir tane ilmek doluyoruz. Devam edip kalan ilmekleri örüyoruz. Şişim neden gıcırdamaya başladı bilmiyorum. Tamamladık yine. İlmeklerimizi ayracı aldık. Bir tane ilmek doluyoruz. Daha sonra sırasına göre ilmeklerimizi örüyoruz. Şişime de krem sürdüm. Elime de sürdüm ama geçmedi gıcırdaması.
Tamamladık. İlmekleri sarı ayraç alıyoruz. Bir tane daha ilmek doluyoruz. Devam edip sıradaki ilmeği ters örüyorum. Daha sonra düz ilmek, ters ilmek ve kenar ilmeğini takıyorum. İlik yerlerimizi açmış olduk arkadaşlar. İlik yerinden sonra 4 sıra daha örgü yapacağım. 4 sıra örgüyü ters ve düz yüzden 4 sıra. 4 sıra örgüyü tamamlayınca ilmeklerimi tığla kapatıp daha sonra hırkamız için çiçeklerin yapımını anlatacağım. Hırkamızda yaka bandını tamamladık arkadaşlar. İlik yerlerini 5 tane açmıştık. Karşısına aynı sıralarına 5 tane inci düğme diktim. Bu kısımda yaptığımız örgünün uzunluğu da 2,5 santim. Kalan ipimiz de bu kadar arkadaşlar. İsterseniz bu kalan ipi çiçekleri yaptığınız zaman orta kısımdaki bu tomurcuklarını yapmak için kullanabilirsiniz. Ben sarı renk tercih ettim. Şimdi çiçekleri yapmaya başlayacağız. Ben turkuaz, lila ve pembe iplerden çiçekler hazırladım. Çiçeklerin yapımını tarif edeceğim. İstediğiniz sıklıkta, istediğiniz sayıda çiçek kullanabilirsiniz. İsterseniz arkasına da dikebilirsiniz. Ben de dikeceğim arkasına. Pembe iple tarif edeceğim çiçeklerin anlatımını. Tığım 2,5 numara arkadaşlar. Elinize ve ipinize uygun bir tığ seçmeyi dikkat edin. Başlıyoruz şimdi. Bir tane zincir için ilmek oluşturuyorum, yerleştiriyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 6 zincirden sonra geriye dönüp ilk zincire tığımı takıp tutturuyorum. Bir tane sık iğne ile tutturdum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Oluşturduğum bu halkaya ikili bir trabzanla ilk dolguyu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir dolgu daha yapıyorum. Çiçeğimizin 6 yaprağı var. 6 tane kafesimiz olacak. Yine bir zincir, ikili bir trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane olunca bir zincir daha çekip ilk çektiğim 3 zincire tığımı takıp tutturuyorum. Tutturduktan sonra ilk yuvanın içine bir sık iğne ile geçiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra tığımın üzerine ipimi alıp dolgu yapmaya başlayacağım. 8 dolgu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 dolgudan sonra hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekip sıkılıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Diğer yuvaya geçiyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dolgularımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topluyoruz. Bir zincir çekip sıkılıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yuvaya tutturuyoruz. Üçüncü yaprak için aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir,
8 dolgu, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre bu dolguları elinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük çiçekler isterseniz daha uzun tutup daha çok dolguyla büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz miniş miniş çiçekler tercih ettim. Hırkam 1 yaş olduğu için. Dördüncü dolgusunu yapıyoruz çiçeğimizin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar aynı yuvaya tutturuyorum. 5. dolgu için diğer yuvaya tutturdum sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çekip yine 8 dolgu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Topluyorum. Sıkılıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı yuvaya iniyorum. 6. dolgudayız. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir, iki, üç zincirle aynı yere tutturuyorum. Aynı yuvaya. Çiçeğimizin ilk aşaması tamamlandı. İlmeğimizi de ters yönden bir tane trabzandan bir ilmek alıp içinden kaydırıp sıkılıyoruz. Dikmek için birazcık uzunca ip bırakıp pembe ipimizi kesiyoruz. Orta kısmındaki dolgusu içinde beyaz ipimi alıyorum. Biraz uzunca bırakarak ipimi, bu kısımdaki ipini bir ilmek oluşturuyorum. Bir tane sıkı zincir çekip bir tane gevşek zincir çekip üçüncü bir zincir daha çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bu kısma yapacağım dolgunun boyunu istediğim kadar ayarlıyorum. 1 santimden biraz fazla, daha sonra ipimi tığımın üzerine alıp ikinci zincire dolgu yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 dolgudan sonra topluyorum. Sıkılıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Yine ilk yöndeki ip kadar ip bırakıp bu kısma tutturacağız. Kesiyorum beyaz ipimi. Pembe ipi de keseceğim. Düz yüzden çiçeğimizin bir tane yaprağından beyaz ipimizi ters yüze alıyoruz. Karşı yönden de yine bir trabzan içinden tığımızı takıp diğer ipimizi ters yüze alıyoruz. Yerleştiriyoruz beyaz dolguyu. İki tane sıkıca düğüm atıyorum. Daha sonra ilk zincirden tığımı takıp, çözülsün istemiyorum, sökülsün istemiyorum bu beyaz ip. O yüzden zincirden ilmek alıp bir ilmekle sıkılayıp fazlasını kesiyorum. Çiçeğimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar.
diğer çiçeklerimi yerleştirdikten sonra dikmeyi de anlatacağım. Çiçeklerimi yerleştirip diktim arkadaşlar. 3 tane ön kısma diktim. 3'er tane kollara diktim. İkinci kolda da aynı renklerle 3 tane. Arka kısmına da bir yeşil, bir pembe, bir de lila diktim. Daha fazla dikmeyeceğim. Ön kısmında ikinci ön kısmındaki son çiçeği birlikte dikeceğiz. Büyük bir dikiş iğnesi lazım bize. Çiçeğimizi ipini bırakmıştık dikmek için. Aynı hizaya, diğer önle aynı hizaya ayarlıyorum çiçeğimi. Daha sonra örgüye iğnemi takıp çiçeğin düz yüzüne iğnemi çıkıyorum. Tekrar diğer yüze alıyorum iğnemi. Çiçeğimin diğer yapraklarının hizasından çıkıp bu şekilde tüm yaprakları aynı hizada tutarak dikiyorum. Diğer yüze çok ip çıkarmamaya çalışıyorum. İç yüzünden göründüğü gibi karşı yöne çıkıyorum. Yeterli bu kadar dikiş. Yaprağın alt kısmına ipimi aldım. Bir tane düğüm atıyorum. Sıkılıyorum. Daha sonra yaprağın bir tanesinin içine ipimi çekip kesiyorum. Tamamladık dikişlerini de. İpimi kesip hırkamın ölçülerini vereceğim. Şimdi mezurayla ölçülerini vereceğim arkadaşlar. 1-2 yaşa uygun oldu hırkamız. Beden genişliği hırkamızın 26 santim. Kol altından uzunluğu 23 santim. Kol altından kol uzunluğu da 20 santim arkadaşlar. 1-2 yaş rahatlıkla giyebilecek ölçüde oldu hırkamız. 2 yumak ip kullandık. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda 1-2 yaşa uygun şirin mi şirin bir kız çocuk hırkası çalışacağız. Daha önce büyük bedenler için kanalımda anlatım yapmıştım hırkam için. Bu kez 1-2 yaş için anlatım yapıyorum. Tek parça olarak öreceğiz hırkamızı. Yaka kısmından başlayacağız. Roba kısmını tamamladıktan sonra kolları öreceğiz. Kollardan sonra da beden kısmını yapacağız. Hırkamız bittikten sonra tek parça halinde yaka bandını ilmek toplayarak yapacağız. 5 tane de düğme kullandım. İlik yerleri açmayı anlattım arkadaşlar. Hırkamda cilveli lastik kullandım. Oldukça da güzel oldu arkadaşlar. Bitirdikten sonra da papatyalarını yapıp renk renk ekleyip diktim. Büyüklüğü de 1-2 yaşa uygun. Videonun sonunda ve örgüde ilerledikçe mezura ile ölçü vermeye, sıra ile ölçü vermeye çalıştım arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşların da rahatlıkla yapabileceği bir hırka oldu.
Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, bana yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.